Arkadaşlar yine bir OBD Elon'un videosuyla beraberiz. Hepinize koronalı günlerden selamlar. Şimdi biliyorsunuz dışarı çıkamıyoruz artık. Hatta ilk kez çıktım. Bu arada kodlamalara özen göstermek istiyorum. O yüzden şimdi bugün de yeni özetler açacağız. Bak burada da tornayı görüyorsunuz. Tornayı çıkarttırdım ki bizim araba arkada. En azından biraz daha aydınlık bir yere çekeyim arabayı istedim. Önce size cihazı göstereyim şöyle. Yeni gelenler için anlatayım. Şimdi bu cihazın linkini, satın alma linkini açıklamaya koyuyorum. Sonrasında bu cihazla yapabileceklerinizi anlatayım. Bu hani gizli özellik mevzular var ya, vakti arabalarda mesela işte hani Skoda, Volkswagen, Audi gibi araçlarda bu cihazla tüm özellikleri açabiliyorsunuz. Gizli özellik açan yerler var ya, onların yaptıklarını aynılarını yapabiliyorsunuz. Bunun güzelliği, istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Sürekli elinizde oluyor. Şimdi içeride de aynı şekilde ben size anlatmaya devam edeceğim. Gelin arabaya geçelim. Ben arabanın anahtarını almamışım. Onu alıp geliyorum. Şimdi anahtarı aldım şöyle. Nasıl bizim buralar? Burası Sakarya'nın GV ilçesine bağlı bir köy. Şimdi mevzuya gelirsek, bunun için bir Android telefon ihtiyacınız var. Böyle saçma sapan bir telefon alacaksınız mecburen. Şöyle eski yeni hiç fark etmez, bir tane olsun yeter. Arabayı bayağıdır çalışmıyor. Bak mazot kokuyor gene. İlk çalıştırmada bir koku geliyor tornavida. Şimdi burası karanlık olduğu için ben şöyle aydınlık bir yere alayım. Orada bütün özellikleri anlatayım ben size. Bak bunları önceki videoda anlattım. Nasıl açtığımı. Bu ekranı değiştirdim biraz daha. Renklerini falan arttırdım. Ambiyansları koydum. Şimdi diğer açlarımı da anlatacağım. El freni var ya, beklemekten böyle yapışmış. Sizin arabada oluyor mu bilmiyorum. Soğuk da oluyor bu. İlk kalkışta böyle tık tık diye bırakıyor, zor bırakıyor. Şu park sensörünü seviyorum ya. Yoksa buradan çıkmak çok zor. Şöyle biraz çalışsın burada. Şimdi arkadaşlar önce ben size cihazı göstereyim, tamam mı? Cihaz bu. Bu arada terliklerini de gördünüz galiba. Şöyle OBD'ye takılıyor. Çoğunuz biliyordur arabada nerede olduğunu. Genelde burada oluyor. Bazı araçlarda da şu ortada oluyor. Alt tarafta böyle konsolun altında falan kalıyor. O kendi aracınıza bakarsınız nerede olduğuna. Bu cihazı geliyorsunuz. Şöyle OBD yerine takıyorsunuz. Güzel sıkıca bastırın. Sonrasında Android telefonunuzu aldık. Bunu uygulamasını indiriyorsunuz. Arattırdığınızda çıkacak. Şimdi öncelikle bağlantımızı yapalım. Connect diyelim. Bak OBD Elevon cihazını görüyor. Arkadaşlar bak anahtarın pili de yaklaşmış. Burada gösteriyor. Size şu an açacaklarını söyleyeyim öncelikle. Bu offroad modu açacağım. Ekranda böyle ibreler şeklinde offroad mod var. Aslında çok fazla bu araç için önemli değil. Bu genelde 4x4'lerde falan kullanılmak için yapılmış mod ama biz bu aracı da yapacağız. Bak şu an burası bu şekilde gözüküyor, görüyor musunuz? Sadece şu menüler var. Ve bir de buraya sürücü okulu modu var. Sürücü okulu modunu alacağım. Driving School Mode diye geçiyor bu. Ortada böyle hızı falan gösteriyor. Ekrandan hızı görebiliyorsunuz bu sayede. Hemen şimdi onları size açılmasını göstereyim. Şimdi bunlar ücretsiz olanlar. Size ilk videoda anlatmıştım. Bak yukarıdan bakarsınız. İlk videoda bahsetmiştim. Ücretsiz olanları biraz uğraşarak yapıyorsunuz. Kodlara girerek yapıyorsunuz. Çok zor değil, zaten göreceksiniz şimdi. Ama eğer ki bunu ücretsiz olarak yapmak istemiyorum, benim param var diyorsanız, geliyorsunuz bu My Car'a, aracınıza bağladıktan sonra app'e basıyorsunuz. Sizin parayla açabileceğiniz şeyleri gösterecek. Ayrıca bunlara çok para harcamanıza da gerek yok. Ki böyle günlük girişler yaparsanız burada krediyi yükseltebilirsiniz rahat bir şekilde. İşte izleyerek falan 5-6 kredi veriyor günlük. Kullanan arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. Bayağı bir arkadaş almış, bana DM'den yazıyorlar. Burada Driving School Mod yazıyor, görüyor musunuz? Normalde benim yapacağım kodlama işlemini yapmadan buradan Driving School modu, yani teyipte ekranda hızı görüyoruz diye, onu açabiliyorsunuz. Bu biraz zaman alıyor. Bu normal bir durum. Şurada bak, bunu 10 yaptığım anda o ekran gelecek önüme. Ama bu sefer ne olacak biliyor musunuz? 10 kredi param gidecek. Ben bunun için kullanmak istemiyorum. Biraz daha karmaşık şeylerde kullanmak istiyorum o kredimi. Bu modu gelip ücretsiz bir şekilde açalım. Hadi bak, canlı olarak görelim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Öncelikle buraya giriyoruz. Burada bütün aracın bölümlerini görebiliyorsunuz. Buradan bizim teyiple ilgili olan bölümümüze geçeceğiz. Şimdi onu arıyoruz. Bakın, multimedya.
Multimedyada bu teyp ile alakalı her şeyi yapabiliyorsunuz. Buna girdikten sonra adaptation diyorsunuz. Şimdi buradan car function list 1, bak car yazacağız, tamam mı? Bak car yazdınız. Car function list bob gen 2'ye giriyoruz. Böyle arada sesler gelebilir. Hoparlörlerden duymuşsunuzdur belki. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bak burada bir sürü şeyler var. Air suspension falan var. Böyle dolu araçlar için burada ekstra donanımlar görebiliyorsunuz. Mesela sizin aracınızda kamera sistemi vardır. Bazı araçlarda bak mesela T-Roc'larda falan varmış. Burada kamera sistemi var ama kamera sistemi çalışmıyor. Arka planda duruyor. O kamera sistemini buradan aktif ederek aracınızın şerit takipli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu T-Roc'larda geçerli bir durum. Volkswagen'de bazı donanımlar geliyor ama açmıyorlar özellikle. Bunlara ekstra para vermenizi istiyorlar. Siz de buradan gizli özelliklerle onu açabilirsiniz. Şimdi bak burada kompas 0x15'i bulduk. Bu not aktif benim aracımda. Bunu aktif yapacağım. Sonrasında şu yeşil tuşa basılı tutuyorum. Bakın şimdi kaydediyor bunu. Biraz zaman alabilir bunlar. Buradaki işlem tamam. Şimdi çıkıyoruz. Yine aynı şekilde aynı bölümdeyiz. Car yazıyoruz ve Adaptation Gen 2'ye giriyoruz bu sefer. Bob değil, diğerine bak. Buna giriyoruz. Buradan bir sürü özellik göreceksiniz. Bak diyor ki işte menü display ACC, aktif cruise kontrolden bahsediyor mesela. Onların ekranlarını açabilirsiniz diyor. Benim aracımda açılmıyor ama kendi aracınızda bunları deneyebilirsiniz. Ama fazla kurcalamayın. Valla geçen de işte bahsetmiştim geçenki videoda da. Şu ekranın rengini kaybettim. Şu renkler kayboldu. Bayağı bir tırstım yani, sonra buldum, onu hallettim ya. History var. Aslında geçmişi görebiliyorsunuz. Ama iyice karışıyor. İşler işte sarpa sarıyor. O yüzden mesela bir şey yapıyorsunuz. Deneyin, tamam mı? Ondan sonra oldu mu olmadı mı bakın. Daha sonrasında hani olmamışsa bir şey geri kapatın. Yine aynı şekilde dursun. Öyle söyleyeyim. Ben o şekilde yapıyorum açıkçası. Bak burada bir sürü özellikler görüyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim. Net bir şekilde gözüküyordur umarım. Mesela lane department diyor. Bak bu şerit takipliği ile ilgili konular var burada. Lane assist var. Bak şerit takiple ilgili lane assist sistemini görebiliyorsunuz. Mesela ben buradan açayım, ne olacak? Bir görelim bakalım. Bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ama birazdan size göstereceğim de ekranda yazılar çıkacak. Onu göreceksiniz bak. Orada lane assist ile, yani şerit takiple ilgili nasıl olduğunu, benim aracımda olmadığı için nasıl uyarılar verdiğini göstereceğim size. Mesela burada lane menü display, lane assist'i aktif yaptık. Yani hani denedik. Bilmiyorum bir şey olacak mı, denemek lazım. Şunu da aktif yapayım. Hepsini aktif yapayım. Bakayım ne olacak ya. Sonra hepsini kapatırız. Ya kamera olmadığı için zaten böyle bir şeyin olması mümkün değil de işte eğleniyoruz kendimizce. Hani ekrana böyle bir menü daha gelir mi gibisinden düşünüyorum açıkçası. Hepsini aktif ettim. Şimdi buradan sonra ekranı basılı tutarak kapatıp açmanız gerekiyor. Ya da kontağı kapatarak da, yani kapıyı açarak da yapabilirsiniz bunu. Ben burada aracı açmamak için uğraşmıyorum. Bak şimdi kapattık. Ayrıca bu donduğunda falan da yapabilirsiniz. Bak ekranda Twin Drive yazdım. Yani hibrit diye. R-Line yazsam hoş durmayacaktı. Şimdi mesela ekstra bir menü geldi mi bir bakayım. Ayarları gelmiş olabilir, böyle asistanlara bakalım. Bak. Zahit asist gelmiş. Şöyle açalım, bak görüyor musun? Bu fonksiyon hizmet dışı diyor. Yani bu tarz şeyler geliyor ama hiçbir işe yaramıyor işte, anladınız mı? Mesela sizin arabanızda şerit takibi olsaydı bu açık olacaktı, açılmış olacaktı, çalışmaya başlayacaktı. Öyle düşünün. T-Roc'larda mesela böyle bir şey olması çok hoşuma gitti. Ben bilmiyordum. T-Roc'un incelemesini çekerken bahsederdim bundan, bilseydim. Bunlarda bir şey var mı? Başka bir şey açılmış mı diye bakıyorum da. Ya bana çok zevkli geliyor böyle şeylerle oynamak ya. Bilmiyorum sizde nasıl? Şu neymiş acaba? AVV neymiş? Onu bir açalım bu sefer de. Merak ettim. AVV. Komple hepsini açtım. Bakalım ne olacak. Bak bu sefer de front assist geldi. Front assist dediğimiz hani ön çarpışma önleyici var ya, araba önünüze çıktığında bir anda fren yapıyor. Bunu da aynı şekilde açamıyorum. İşte bu sensörler aracınızda varsa denemeniz gerekiyor. Anca o şekilde açılıyor. Şunlar demiş PDC aktif, PDC clamp off. Bu bende şu anda aktif PDC. ACC'yi açalım bakayım nasıl olacak. Aktif cruise control, yani öndeki aracı takip etmesi. Yine hepsini açıyorum. Ya bunların bir zarar olacağını düşünmüyorum ya. Bu şekilde dursun yani hani. Zaten çalışmıyor. Bak. ACC'ye de geldi. Aktif cruise control. Ama hiçbir işlem yapamıyorum. Sadece görsel, yani görünüş. Nasıl göründüğünü görürsünüz.
Mesela aracınıza sonradan kamera taktırırsınız. İşte hani ekstra retrofit diyorlar ya. O tarz işlemler yaptığınızda buradan açabilirsiniz bunları. Ama tabii daha böyle komplike işler bunlar. Bu kadar basit değil. Neredeydi o? Sürüş asistanları bayağı doldu ya. Trendline ama. Şimdi kaldığımız yerden diğerlerinden devam edelim. İşte bir sürü şeyler var. Bunları tek tek böyle oynayacaksınız. Tek tek deneyeceksiniz. Ben de deneyeceğim de işte denedikçe size anlatacağım. Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz Instagram'da aktif olarak mesela yaptığımda anında paylaşıyorum. Orada daha net oluyor aslında. Şimdi YouTube'a video çekmek için belli bir birikime ulaşmam gerekiyor. Orada direkt gördüğümü hikayeme atıyorum, öyle söyleyeyim. Orada da takip edebilirsiniz. 54 Passat B8 hesabım. Linkini ben açıklama kısmına koyarım. Şimdi de geri kalanına bakarsak biz öncelikle şu offroad modu yapalım. Bunun için kompası bulmanız gerekiyor burada. Şimdi arıyorum onu. Kompası görüyorsunuz. Main display kompas. Aktif yaptık ve bunu açtık. Şunu da aktif yapmışız. Ve şimdi bunu save yapsın. Evet, şu anda kaydetti. Bakalım ekranımıza. Aa bak geldi. Görüyor musunuz? Offroad. Burada su sıcaklığını görüyorsunuz. Burada yağ sıcaklığını görüyorsunuz. Yani sabahları ilk çalıştığınızda buradan sürekli kontrol edebilirsiniz. Sonuçta yağ sıcaklığı tam olarak yükselmeden arabayı zorlamamanız gerekiyor. Bu arabaya zarar veriyor. O yüzden buradan sürekli böyle hani burada hızı kontrol edersiniz. Burada onları kontrol edersiniz. Ayrıca bir de güzel bir görüntü oluyor. Direksiyonu da çevirdiğinizde o direksiyonun açısına göre dereceyi değiştiriyor. Şöyle daha net görebilirsiniz. Ekran biraz pis. Kusura bakmayın. Valla bu işte korona olaylarından dolayı temizleyemiyorum arabayı. Offroad olayı tamam. Şimdi bir de bunun yanında Driving School modu açalım. Aynı bak, yine Car Function Adaptation Gen 2'deyim. Bilginiz olsun. Siz buradan bakarak bütün donanımları açabilirsiniz. Ayrıca sizin de açtığınız böyle benden farklı donanımlar varsa bana Instagram'dan DM'den yazın. Onları da aynı şekilde YouTube'da buradan anlatayım. Diğer arkadaşlara da yararınız dokunsun. Bak burada Night Vision falan var, böyle gece görüşü olan arabalar için aktif edebiliyorsunuz buradan. Bunu mu açsak, ne yapsak? Bak Road Sign, yani tabela okuma sistemi, aynı şekilde bu da T-Rock'ta açılıyor. Şimdi buradan Menu Display Driving School modu arıyoruz. Buldum, gözüme çarptı. Bak buradan not aktif duruyor. Bunu aktif yapıyoruz. Ayrıca şurada Menu Display Driving School Over Terrace Hold Hike var. Bunu aktif yapıyoruz ve aynı şekilde bunu da aktif ediyoruz. Basılı tuttuğunuzda aktif oluyor. Şimdi buraya gelecek, o kaydediyor. Bakalım. Bak geldi bile. O daha kaydetmeden. Burada arabanın hızını görüyorsunuz. Ayrıca böyle sinyal verdiğinizde de bunları görebiliyorsunuz. Hani bu da aslında hani sürücü okulları için geliştirilmiş bir sistem. Yandaki adam buradan ekrandan, yani ibreden takip edeceğine yandan takip etsin diye bunu yapılmış. Ama dediğim gibi hani görüntü olarak biraz farklı gözüküyor ya. Koydum buraya. Şimdi bir başka bir özellik açalım. Arabayı kapatayım, benzini yemeyelim. Burada bak, açma kapamanın içine sesli onay koydum. Bu sesli onay arabayı kapattığınızda açtığınızda size korna çalıyor. Bunun açılmasını da size göstereyim. Ben çok kullanmıyorum açıkçası. Biraz gürültü yapıyor. Kalabalık yerlerde, ancak büyük şehirlerde belki biraz daha kullanılabilir. Bizim burada şimdi kapının önüne gece park ediyorum, bir kapatıyorum, ortalık yıkılıyor. Garajda da aynı şekilde. Biraz daha az çalsa mesela kornayı güzel olabilirdi. Göstereyim ben size nasıl açılacağını. Öncelikle buraya geliyoruz. Buna basıyoruz. Buradan Central Elektriğe giriyoruz. Sonrasında Adaptation diyoruz. Şimdi A, C, K yazıyoruz. No Signal diyor. Buna basıyoruz. Şimdi burada aktif edeceğimiz durumlar var. Öncelikle Acoustic Regulation Global. Görüyorsunuz Global. Zor okuyorum bunları. Almanca olduğu için okuyamıyorum. Şurada Enter'e gelen var. Onu da açıyoruz. Sonrasında Very gelen var. Onu da açıyoruz. Ve son olarak da Signal Horn. Yani aslında korna. Korna ile sinyal. Onu açıyorum ve buraya kod girin diyor. Buraya kod girin diyor. Kodu girdim. Ve onaylandı. Aracı kapattık. Camları açayım mı? Daha net duyun. İşte biraz gürültü çalışıyor. Acaba bunun sesini kısabilir miyim? Onu araştıracağım bak. Duydunuz. Güzel yani aslında, hani böyle dediğim gibi sesi biraz daha az çıksa kullanışlı bir şey yani. Çünkü ben bazen unutuyorum. Aracın kapılarını kilitledim mi, kilitlemedim mi? Böylece unutmak kolay olmaz. Bir başka neler yapabiliriz bakalım. Şu paralardan açalım biraz da ya.
Kredilerimizi harcayalım. Ne varmış? Çok uğraşmak istemediğimiz. Mesela mirror dip diyor. Aynayı geri vites taktığınızda aşağıya indirmesi. İstediğim bir özellik bu da benim. Bunları yine aynı şekilde araştırıp parasız, ücretsiz de açabilirsiniz. Hepsini parasız bir şekilde yapmak mümkün. Buna emin olun. Bir kere cihazı almanız yeterli oluyor. 10 yaptınız. Sonrasında geri vites taktığınızda aşağı indiriyor. 15 km çıktığınızda tekrar normal haline dönüyor. Ekstra bakalım neler var. Şunu açtım ben mesela, boşa gitti. Bazıları da bu şekilde boşa gidiyor yani. Bilmiyorum, onun bir çözüm olması lazım. Bak ya, ne zor şartlarda video çekiyorum ya. Evet. Mesela diğer özellikleri yok. Kendi arabanızdaki özellikleri görmek isterseniz de ben onun da aynı şekilde linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan da kendi arabanızdaki özellikleri görebilirsiniz. Neler açabileceğinizi görürsünüz. Bak, Mirror Link in Motion diyor. Yani hareket halindeyken işte Mirror Link'i kullanabilmenizi sağlıyor. Ama Mirror Link'i açmıyor. Apple CarPlay'i açmıyor. Bilginiz olsun. Apple CarPlay'i açamazsınız. Video Motion mesela, hareket halinde video açabiliyorsunuz. 100 kredi ama yani bayağı bir kattafili bir kredi istiyor harbiden. Sound aktör, bazı sizin araçlarınızda olabilir, belki açabilirsiniz. Lap timer. Bak işte, ben size yakıt videosunda bahsettim. Şu brake disc drying diyor bak. Bu yağmurlu havalarda diskleri temizlemeye yarıyor. Diskleri böyle yakınlaşarak o üzerindeki suyu temizliyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Vallahi nefret ediyorum. Çünkü yakıtı arttırıyor. O videoda şuradan ulaşabilirsiniz. Anlattım o videoyu. Yakıt videosunda bahsettim. Şu anda benim aracımda medium'daymış. Bak, bunu strong da yapabiliyorsunuz. Sürekli fren yapmasını da yapabiliyorsunuz. Weak de yapabiliyorsunuz. Tamamen de kapatıp ben weak yapacağım. Tamamen kapatmayacağım. En azından bir hani o bir işe yarıyor ki bu adamlar koymuş bunu. Ama azalsın yani. Daha da az yapsın ki. Çok fazla, hatta performansı düşüyor arabanın ya. Gaz yemiyor neredeyse. Onu hissediyorum. Evet bak, uyarılar verdi. Hop, el frenini çekti. Bu arada çalışırken yaptık ya, o yüzden. Şu anda onu zayıf moda aldık. Daha az yapacak bu işlem artık. Kaç litre yakıt kaldığını görebiliyorsunuz. Bunu ben normal açtım. Onu size göstereceğim birazdan. XDS, bak XDS de önemli. Bu XDS de aracın çekiş kontrolüyle alakalı. Önden kaymada bu araçlarda aynı kilit diferansiyel gibi davranan ama elektrikli olarak çalışan bir diferansiyel sistemi var. Bu ABS sistemiyle beraber çalışıyor. Önden kaymalarda daha sert bir tepki uygulayarak aracın yoluna girmesini sağlıyor. Biz bunu strong yapacağız. Bu sayede daha iyi bir şekilde viraja girebileceksiniz. Önden kaydını daha rahat bir şekilde toplayacak araç. Bunu da strong yapayım ben. XDS sistemini en güçlü yapalım. Bunları yaparken böyle hatalar alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. İşte bak mesela, emniyet kemeri uyarısını iptal edebiliyorsunuz. Bunu önermiyorum kesinlikle. ESP off da yapalım. ESP'yi de istediğimiz gibi kontrol edebilelim. Şu anda sadece ASR off var. Komple kapatmayalım ya. Sport koyalım. Bir ASR off olsun. Patinajı engellesin. Bir de ESC sport olsun. Şu ikisini koyalım. Onu da bir kontrol edelim. Olsun bakalım. Yine aynı hataları verecek. Şu anda onayladı. Buraya gelelim. Bak görüyorsunuz. ESC Sport geldi. Ve şu anda mesela off yaptı. ESC Sport sürüş dengesi diye ekranımıza geldi. Bunu da deneriz kullanırken. Şu anda çok gezemiyorum. ASR'yi yine aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Ekstra buna bir tane daha koymuş olduk. Komple kapatmak iyi bir şey değil ya. Bu güvenlik olarak kalması lazım. Sonuçta arkadan hiçbir arabamız da yok. Buradan logoları aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben de mesela şu an Twin Drive'da R-Line, Blue Motion, GTI, DTD, R falan yapabiliyorsunuz. Benim aynı şey Twin Drive kalsın, ben seviyorum onu. Full Munich mesela, bunlar sizin araçlarınızda daha fazla özellik olabilir. Donanımınıza bağlı, onu söyleyeyim. Her araçta fark ediyor. Eski arabalarda az mesela. Değişiyor. Bir de Long Coding adında bir yer var. Şimdi onu da göstereyim size. Bu sanırım Pro'da çalışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama Basic kullanan arkadaşlara baksana, benim paketim Pro olduğu için anlayamıyorum onu. Ben yazılarla okuduğumda bu Pro'da açık diye gördüm. Ama belki Basic'leri de açmışlardır. Arkadaşlar kontrol edip bana yazarlarsa sevinirim. Buradan Long Coding ile şu ekrandaki ekstra eklentileri yapacağız. Neler ekleyebiliriz bakalım. Long Coding gibi girsin. Evet. Mesela buradan speed warning off, yani hani hız sınırı ile ilgili size uyarı versin mi? Hız sınırını geçtiğinizde size uyarı versin mi diye açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Burada daha kolay ayarlar yapabiliyorsunuz. Tüm menülerde buraya ulaşabilirsiniz, onu söyleyeyim. Long Coding'de direkt on off şeklinde halledebiliyorsunuz. Bunları çok fazla karıştırmayın. Ama mesela Lane Assistant bak. Bunlar güzel gözüküyor. Lane Assistant no diyor ya. Bunu geliyorsunuz buradan yes yapıyorsunuz. Bak,
Benim aracımda şerit takibi olmadığı için böyle bir hata veriyor. Ama sizin aracınızda şerit takibi olsa bu aktif olacak. Ben buraya pusula falan da ekledim. Bunun güzelliği işte direkt aç kapat yapması. Bak alt tarafta şu anda böyle lane assist işareti çıktı. Bilgi, hata, lane assist diyor. Peki buraya lane assist ile ilgili bir şey geldi mi? Yok. Başka neler var onlara bakalım. Sonra mesela well damping electronics, yani bu süspansiyonlarla alakalı elektrikli süspansiyon var mı diye. Bak ekranda uyarı çıktı. Herhangi böyle bir süspansiyon yok. Onu da kapatalım. Uyarı kalmasın. Ya bunları açıp kapatabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Herhangi bir zarar yok yani araca. Dynamic AFS lights, yani dönen farlar var ya. Viraj farı. Bunları da kapatalım. Automatic distance regulation. Bakalım neymiş o? Öndeki aracı takip olması lazım. Bak. Şöyle bir uyarı veriyor şu anda. Ya dediğim gibi işte sizin araçlarınızda bu donanımlar varsa eğer açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca gizli donanımlar varsa bunları da görmüş olursunuz. Hani sistem var ama kullanılmıyorsa bunu da görmüş olursunuz. Şimdi ben bunları kapatayım. Şu uyarılar bir kaybolsun. Şunu da kapatayım. Zaten bak bunları hemen yaptığım anda o ayarların hepsi gidecek. Gördünüz mü, gitti. Neler varmış başka? Start screen, yani başlangıç ekranını değiştirebiliyorsunuz ama ben bir fark göremedim. Belki bu dijital ekranlarda, hayalet ekranlarda değişebilir. Emniyet kemeri uyarısı. Değiştirebiliyorsunuz sesini. Road sign, yani tabela okumamak, bunu da aynı şekilde koyayım oraya. Acceleration display var ama ben de bu aktif olmadı. Ben bunu yaptım. Herhangi bir değişen olmadı. Bazıları bu şekilde oluyor mesela, kabul ediyor ama bir şey değişmiyor. Ya ben böyle oynamasını dediğim gibi seviyorum işte. Bak pressure monitör var. Hani basınçları görmek için diye açayım ben dedim. Bu tire pressure monitör, bu lastik basıncıyla ilgili ama bu sefer lastik basıncında böyle yanıp sönmeye başladı ilk çalıştırmalarda. O yüzden kapattım onu. Ne işe yaradığını çözemedim açıkçası. Bump distance. Mesafe ayarı mı acaba bu? Bakayım neymiş bu. Şurada asistanlar bölümü geliyor mu? Ha bak, geldi bak. Gördünüz mü? Nasıl gözüküyor ama? Burada mesela lane assist'i aktif edebiliyorsunuz. Ya bunlar işte şey ya, hani iş olsun, anladınız mı? Eğlence olsun. Bak şu anda açtım, burada bir menü daha eklemiş olduk şöyle. Asistanlar diye. Buraya diğerlerini de mesela katarak bir sürü şey koyabilirsiniz. Telefondan devam ediyorum. Lane change assist, işte bunlara bakayım. Hibrit drive'da nasıl gözüküyormuş, merak ettim. Ekrana bir şey gelecek mi bakalım. Aa bak. Pil geldi. Hiçbir hareketi yok. Ama işte iş olsun ya. Eğlencesini, anladınız mı? Hani bir amacı yok aslında bakarsanız. İyi kalsın orada ya. Güzel gözüktü böyle. Bir sürü menü var ya. Ağzına kadar doldu ha. Her şey ekledim. Pusula falan da ekledim ben buna. Ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Electronic Brake Booster, International Noise Sound Actor. Bak şimdi. Bu Noise Sound Actor dediği, hani arabanın içine bir ses veriyor ya böyle. Böyle bir şey diyor ya. Hata ses, lütfen çok dikkatli sürün. Hani benim bildiğim bu motor sesini içeriye vermesi gerekiyor. Ama bunda olmuyor öyle bir şey yani. Hani hata veriyor sadece. Bir bakalım herhangi bir şey geldi mi yine. Geçen gene gelmemişti ama. İşte gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ama işte bir hata veriyor. Şuradan hatayı da göstereyim ben size. Böyle garip. Hani dediğim gibi belki sizin arabanızda çalışır. Bence güzel de bir şey yani, böyle yapay bir motor sesi vermesi benim hoşuma gidiyor. Zaten bizim motorların sesi çok güzel değil. Bunu yine no yaptık ve hatamız kayboldu. Bu kadar. Eğlencesine yapılan bir şey ya.
Umarım bir şeyi atlamamışımdır. Atladıysam söyleyin. Hemen aynı şekilde yeni videolarla sizin karşınızda olacağım. Çünkü zaten dışarıda çıkamıyoruz. Bunlarla uğraşacağız, eğleneceğiz. Bu şekilde inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hasta olmayın, dışarı çıkmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Nasıl ama benimki? Boş line. Ya buna jant alacağım. Herkes jant alıyor. Ama işte şu an başka önceliklerim var ya. Güzel bir jant düşüncem var. Çok büyük jant almayacağım, emin olun ama. Ben konforumu bozamam. Sürekli arabanın üzerindeyim. Bir jant düşünüyorum. Bakalım.